Şimdi projemizin en önemli kısımlarından biri oyun objelerimiz için base class oluşturacağız. Rastgele bir oyun düşünelim. Oyunumuzda karakter, düşman, mermi objeleri olsun. Tüm bu oyun objelerinin her birinin istisnasız ihtiyacı olan şeyler neler? Her objeyi ekranımızda render etmemiz gerekiyor. Her objenin pozisyonu, scale'i, origin'i yani merkez noktası, rotasyonu, depth yani diğer objeler ile aynı pozisyonda olduğunda kendi tekstürü öne mi geçecek, arkaya mı geçecek onu ayarlamamızı sağlayan şey. Color ve son olarak texture'ımızın da olması gerek. Başka ihtiyacımız olan neler var? Her oyun objesi initialize, draw ve update fonksiyonlarını kullanması şart. Relative orientation'a ihtiyacımız var. Her objenin bir dünya konumu, bir de kendi relative konumu var. Bunu Unreal Engine'den örnek göstereceğim. Şu an bir oyun objesi görüyorsunuz. İçine bir küp koydum. Sağda bu objenin konumu yazıyor. Ben eğer buradaki x, y veya z koordinatlarını değiştirirsem objenin de konumunun değiştiğini görüyorsunuz. Şu konumu kopyalıyorum. Her birine 0 0 veriyorum. Merkez noktasına geldi. Geri yapıştırırsam eğer geri eski haline gelecek. Bu dünya koordinatı. Bir de her objenin bir kendi relatif koordinatı var. Şu an bu direkt objenin oyun klası. Bu oyun klasının içerisinde bir küp var. Bakın küpün içine tıkladığım anda koordinatlar 0 0'a denk geldi. Çünkü şu an bu küpün bu oyun objesi içerisindeki relatif konumu 0'a 0. Eğer ben bunu değiştirirsem içindeki küp değişecek sadece. Mesela bunun içine yeni bir küp ekleyelim. Alttaki küpü seçiyorum ve koordinatını değiştiriyorum. Kısa bir özet geçecek olursam, bir oyun klasımız var. Bu klasın dünya koordinatı var. Bu klasın içerisindeki her bir objenin ise kendi relatif konumu var. Peki bu ne işimize yarayacak? Bitmiş projemize geldim. Silahın karakterimizin eline yapıştığını görebiliyorsunuz. Çünkü silah objesinin dünya koordinatını elin koordinatına verdim. Sağdan Hero'yu seçtim. Buradan Rock Special'ı seçiyorum. Bu Rock Special bizim silahımızın adı. Burada Absolute Orientation'ı yapıyorum. Bakın 50 yaptım, sağ gitti. Bunu kapattığım an geri eski haline gelecek. Çünkü her tik başında elin olduğu konuma doğru yapıştırılmış. Yani elin konumu neredeyse silah da oraya doğru gidiyor. Ancak Relative Orientation'a geldiğim zaman bakın pozisyonlar her şey 0. Eğer ben bunu 50 yaparsam artık silahın olduğu konuma obje kendisi yapışacak. Ancak relatif konuma ekstra 50 verildiği için sağa doğru birazcık kaymış olacak. Artık mesela böyle ateş ediyorum. Bunun scale'ini de arttırabilirim. Artık hangi orientation'a, hangi koordinatı relative verdiğinize bağlı. Bunu da kendi projemizde kullanacağız. Dördüncü olarak bir oyun objesinin base class'ında her zaman kullanmaya ihtiyacımız olacak her türlü helper fonksiyonlarımızın olması gerekiyor. Bunları her birini tek tek tanımlamak yerine bir base class üzerinde her şeyi tanımlayıp ihtiyacımız olduğu zaman çağırabiliriz. Ve son olarak getter ve setter fonksiyonlarımız bulunacak. Evet, projemize tekrardan geldim. Artık kodlamaya başlayabiliriz. Git penceresini açtım. Bakın şuradaki sarı tag burada bulunduğuna göre ben şu anda en son kaldığımız 6. videodayım. Ve 7. videoyu anlatacağım şimdi. Bu videoda önce GameObject göstereceğim. Daha sonra ise TempObject klasını. Şimdi bunu indiriyorum. Şimdi Core adında bir klasör oluşturuyorum. Bu core klasörünün içerisinde bulunan her şey gerçekten de projemizin core'u yani çekirdeği olacak. Sağ tık New buraya Game Class adında bir obje oluşturuyorum. Bu class low level işlerimizi halledeceğiz. İhtiyacımız olunca buraya geri döneceğiz. Sadece şimdilik constructor ve destructor oluşturacağım. Buraya Gtor yazıyorum. Constructor'ımız oluşturuldu. Dtor yazıyorum. Destructor'ımız oluşturuldu. Aynı core klasörüne geldim. Buraya asıl ihtiyacımız olan class'ı Game Object Base oluşturuyorum. Şimdi az önce gösterdiğim tüm kodları tek tek yazmaya başlayabiliriz. Önce burayı komple siliyorum. Sonra Ctrl X ile birazcık geri alıyorum. Daha sonra Pragma Once diyorum. Şimdi Game Object Base commit'ini anlatmaya başlayabilirim. Buraya Checkout Revision diyorum ve Force Checkout diyorum. Evet, class'ımız açıldı. En başa kadar geliyorum ve anlatmaya başlıyorum. Her şeyden önce yazacağımız her kaynak kodunu ETG namespace'in içerisine koymamız gerekiyor. Şimdi oluşturduğumuz Game Object Base'i Game Class'la inherit etmemiz gerekiyor. Biliyorum içine hiçbir şey yazmadık ama vakti gelince yazacağız. Bir objeyi ekranda render etmemiz için gereken en temel değişkenleri bir struct içine topladım ve Draw Properties adını verdim. İlk kaynak kodumuzu yazdığımız videoda bahsettiğim en temel 3 fonksiyonumuzu virtual yazıyoruz.
Bu fonksiyonları her bir oyun objesinde override edeceğiz. Protected olarak constructor ve destructor veriyoruz. Oyun objelerinde position, scale gibi değişkenlerimizi rahat rahat kullanabilmemiz lazım. O yüzden protected içerisine tüm bunları yazdım. Şimdi pending destroy'a geldim. İleride objelerimizi reflection sistemimize kaydedeceğiz. Objemizi oyundan silmek istediğimiz zaman şarkıdan smart pointer'dan veya destructor'ı çağırarak deallocate yapamayız. Böylece eğer bir oyun objesini destroy etmek istiyorsak bunu true yapacağız. Ve reflection sistemimiz bu objeyi deallocate yapacak. Tüm bir reflection cartçur çok havalı ve zor gibi gelebilir. Çünkü gerçekten de çok zor. O yüzden muhtemelen anlamayacaksınız. Şimdiden söylüyorum yani. Videonun başında gösterdiğim Relative Orientation için Relative, Position, Scale, Rotation ve Origin'i oluşturduk. Az önce anlattığım Draw Properties struct'ını burada bir değişkene vermişiz. Draw Properties diğer objelerin erişeceği, relative ve world koordinatlarının toplanıp ekrana render edilecek draw değişkenlerini tuttuğumuz struct'ın değişkeni. TypeName class'ın isminin tutulacağı string değişkeni. İleride kendi reflection sistemimizi oluştururken kendi class'ımızın ismini otomatik olarak vereceğiz. Compute Draw Properties ise relative ve world koordinatlarını toplayıp final pozisyonunu hesaplayacak fonksiyon. Visualize Origin ise origin konumunu bir pikselle göstermek için oluşturdum. Birçok kez origin'in konumunu doğru verip vermediğimize emin olmak için oraya bir pikselle boyamak isteyeceğiz. Owner her objenin bir owner sahip olacak. Ne demek istediğimi yine reflection'a geldiğimiz zaman göstereceğim. Şimdilik owner'ı şöyle düşünebilirsiniz. Bir merminin sahibi kimdir? Silahtır. Silahın sahibi kimdir? Karakterdir. En sonunda karakterin sahibi kimdir? Oyunun kendisidir. Şimdilik her şey fazla havada kaldığının farkındayım. Ancak söz veriyorum tek tek. Her şeyin fazla havada kaldığını biliyorum ama söz veriyorum. Her bir değişkene zamanı geldiği zaman tam olarak ne işe yaradığını anlayacaksınız. DrawBound objenin sınırlarını kareyle göstermemizi sağlayacak. Draw Origin Point, Visualize Origin fonksiyonunu kullanarak origin'in olduğu konuma piksel atmak için true ya da false olarak bir boolean flag kullanıyoruz. Yani Visualize Origin direkt işin kendisini yapacak. Draw Origin Point ise orada bir boolean flag ile yapıp yapmaması gerektiğini söyleyeceğiz. Objemizin tabii ki olmazsa olmaz texture değişkeni. Yine texture değişkenini shared pointer ile wraplediğimi görüyorsunuz. Ve olur da eğer objeyi gizlemek istersek diye render yapmamak için isVisible değişkeni. Bu değişken false olursa direkt bu objeye render yapılmayacak. Burada getter ve setter fonksiyonlarımız var. Ben bazen bu getter ve setter'ları kullanmayı sevmiyorum ama yazdım. Yukarıdaki private değişkenlerine getter ile erişip setter ile değiştiriyoruz. Mantık çok basit. Önce kelimenin başına get geliyor. Daha sonra değişkenin ismi geliyor ve değişkenin kendisini return ediyoruz. Tabii ki de return değişkeni yine değişkenin type name olacak. Object name'in type'ı std string. O yüzden burada std string referans gönderiyoruz. Setter'larda ise değiştirmek istediğimiz private değişkeni. Burada sfvector2f'miş. Değişken olarak constant sfvector2f referans, constant referans verdiğime dikkat edin. Constant referans ile argüman alıyoruz. Daha sonra bu argümanı değişkenimizin kendisiyle eşitliyoruz. NoDiscard ise oluşturduğumuz get fonksiyonu için bu fonksiyonu kesinlikle kullanmalısın anlamına geliyor. Örneğin Game Manager'a geldim. Şimdi hızlı bir örnek göstereyim. Buradan 7. video temp object örnek gösterimine geliyorum ve check out master diyorum. Evet, her şey aslında aynı, sadece temp object dosyasını oluşturduk ve Game Manager'da bunu çağırdık. Şimdi temp object dosyası bakın burada oluşturulmuş. Temp object get diyelim, mesela get position diyelim. Herhangi bir şekilde kullanmadım. Yani kullanmadım derken mesela sfvector2f myVect deyip eşittir dersem şu an bu get position fonksiyonunu bir şekilde kullanmış oldum. Ama eğer ben bu satırı silersem bu fonksiyonda hiçbir şey yapmamış olacağım. Yapmadığım için de bakın Ctrl Alt Quote'a basıyorum. Bana diyor ki unused result of function with a no discard attribute. Yani sen buraya no discard verdin ama hiç kullanmadın diyor. Yeteri kadar anlattığımı düşünüyorum ve tekrardan bir önceki checkout'umuza geri dönüyorum. Is pending destroy ile pending destroy değişkenine return yapıyoruz. Şimdi CPP'ye geçebiliriz. Constructor'da initialize çağırıyoruz. Destructor ise bomboş kalıyor. Initialize fonksiyonunu incelemeye başlayalım. Texture smart pointer olduğundan önce pointer'da bir sıkıntı var mı, çalışıyor mu, dangling pointer mı, ona get fonksiyonu ile bakıyoruz. Eğer sıkıntı yoksa true döndürecek. Şimdi origin'i texture'ın merkezine eşitlememiz lazım.
Origin default olarak texture'ın sol üstünde bulunur ve 0'a 0 olur. Yani objemizin merkez noktası sol üstte bulunur. Biz bunu her zaman texture'ın boyutuna göre tam merkezine almamız lazım. Texture'ın x yani eninin boyutunu, y yani uzunluğunun yarısını alır, origin'e veririm. Böylece artık objemizin merkezi her zaman tam ortada bulunmuş olur. Compute Draw Properties fonksiyonu çağrılmış. Ctrl B ile içine giriyorum. Texture Smart Pointer'ında bir sıkıntı var mı ona bakıyoruz. Eğer varsa return ediyoruz. Daha sonra Draw Props'un Position değişkenini pozisyon artı relative pozisyon olarak eşitliyoruz. Scale için de aynı. Kendi scale artı relative scale. Aynı şekilde Rotation, Origin, Depth, Texture ve Color değişkenlerini Draw Props içerisinde hesaplıyoruz. Geri initialize fonksiyonuna dönelim. Ctrl eksi ile geri dönüyorum. Objemiz initialize edilir edilmez verilen kendi koordinatları ve relative koordinatlarını hemen hesaplamamız gerekiyor ki render yaparken tüm değişkenlerin doğru değerleri elimizde bulunsun. Devam edelim. Visualize Origin. Eğer draw origin point boolean true ise globals'daki draw single pixel at log fonksiyonunu kullanarak bir piksel renderlayacak. Biz istersek bunun boyutunu 10 ile 10 yapabiliriz. Mesela şu an yapalım. 10'a 10 yaptım. Draw fonksiyonunda öncelikle isVisible false ise render hiç yapmayıp geri döndürüyoruz. Sonra önce visualize origin fonksiyonu ile origin olduğu konuma piksel renderlıyoruz. Eğer draw props'un texture false veya null ise return ediyoruz. Artık buraya kadar geldiğimize göre değişkenlerimiz sıkıntısız çalışıyor demektir. İlk videoda gösterdiğim gibi sprite oluşturup sprite'ın gerekli fonksiyonlarını draw props'a veriyoruz. setTexture fonksiyonuna bakalım. İlk argüman olarak texture referansı istiyor. DrawProps'un texture'ı ise pointer olduğu için dereferans yapmamız gerekiyor. Ancak DrawProps'un texture'ı gördüğünüz gibi bir pointer olduğuna göre bizim de istenilen referans için bu pointer'ı difference yapmamız gerekiyor. En son bu frame'i Global Window Draw ile renderliyoruz. Şimdi update'e geldik. Diyelim WASD ile objemizi hareket ettireceğiz. Her tuşa bastığımızda objenin konumunun değişmesi gerekiyor. Tüm bunları header'ımızdaki bu position değişkeniyle değiştirebiliriz. Ama render yaparken hep bu draw properties değişkenini kullanacağız. Tekrardan draw fonksiyonuna bakalım. Draw props'un içerisinde ne varsa onu veriyoruz. O zaman olur da herhangi bir değişkenimiz değişirse bunu draw properties eklemek için update içinden compute draw properties çağırıyorum. Yani kısaca olur da buradaki position, scale, rotation değişkenleri değişirse draw props'un içerisine tüm bunlar dahil edilsin ki render yapacağımız zaman değişiklikler doğru düzgün kaydedilmiş olsun diyoruz. Evet, GameObject bu kadardı. Artık yazdığımız bu kodları bir oyun objesine rahatlıkla kullanabiliriz. Bu GameObject klasına ileride videolarda bir sürü özellik daha ekleyeceğiz. Bu commit için anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki commit'e geçebiliriz. Buradan checkout master diyorum ve force checkout diyebiliriz. Bu commit'te GameObject Base kullanarak minimum effortla gördüğünüz bu objeyi oluşturup basit kontrollerini yapacağız. Bu commit'imizde burada yeşille gösterildiğini görüyorsunuz. Yani temp object adında bir class oluşturmuşuz. Class'ın içerisine giriyorum. Tabii ki de her şeyden önce etg namespace ile her şeyi kaplamamız gerekiyor. Ondan sonra temp object adında bir class oluşturduk ve bunu public game object base ile inherit ettik. Burası çok önemli. Her türlü oyun objemiz bundan sonra game object base kullanacak. Daha sonra public içerisine constructor ve destructor ekledim. GameObject Base'in içerisine initialize ve update fonksiyonlarımızın içine bir şeyler yazmıştık. O yüzden bunları override etmek için fonksiyonumuzun ismini ve override yazdım. GameObject Base'de yazdığımız bir virtual fonksiyonunu override etmek için buraya alt insert'a bastım. Burada overriding members yazıyor. Buna tıkladım. Draw'a gerek yok. Draw kalsın. Initialize, update yeterli. İkisine OK dedikten sonra otomatik olarak fonksiyonun return değişkeni, fonksiyonun ismi ve override kelimesi yazılıyor. Daha sonra bu klasa özel sadece move speed ekledim. Ctrl O ile CPP'ye geçiyorum. Objemizin adı temp object. Bunu öylesine verdim. Çünkü bu temp object klası bir sonraki videoda kaldıracağım. Çünkü tüm bunları örnek için gösteriyorum. Bu temp object klasına ihtiyacımız yok yani. Daha sonra render texture oluşturuyoruz. Bizim kısaca amacımız bir dikdörtgen oluşturmak. Enini ve boyunu %100 olarak veriyorum. Daha sonra rectangle shape veriyorum. Bunları hızlıca anlatabilirim çünkü çok önemli değil. Yine bu rectangle değişkenine rengini, outline rengini, büyüklüğünü yazdıktan sonra renderliyorum. Daha sonra texture'ımıza bu render texture'ı verdikten sonra bakın önemli kısım burası.
Constructor'a bir şeyler yazdık değil mi? Daha sonrasında initialize fonksiyonu çağrılacak. Initialize fonksiyonunda öncelikle her şeyi 0'a 0 eşitliyoruz. Daha sonra GameObjectBase içerisindeki initialize'ı çağırıyorum. Bu initialize öncelikle origin'i otomatik olarak tam merkeze oluşturacak ve daha sonra draw properties içerisindeki gerekli orientation'ları ekleyecek. Şimdi update fonksiyonuna geldim. Temp Object Header'ın en başında zaten Move Speed adında bir değişken tanımlamıştık. Şimdi ben bunu Delta Time ile çarpıp Delta Move adında yeni bir değişken oluşturmuşum. Bu update fonksiyonu eğer oyun 60 FPS ise her 0.16 saniyede çağrılacak. Eğer oyunumuz 30 FPS ise bu sefer 0.16'nın 2 katı 0.32 saniyede çağrılacak. O zaman FPS arttıkça bu update fonksiyonumuzu da çağrılması daha da artacak. Ama bu çok ciddi bir sorun. Diyelim her W'ye basılı tuttuğumuzda bu fonksiyon çağrılacak ve karakterimiz bir birim ileri gidecek. Daha fazla FPS demek daha fazla update fonksiyonu çağrılması demek. O zaman düşük FPS'lerle kıyasla daha hızlı gideceğiz. Bu problemi çözmemiz lazım. Şimdi bir örnek göstereyim. Unuttuysanız tekrardan hatırlatayım. 60 FPS demek update fonksiyonunu 60 kere çağıracağız demek. 30 FPS ise update fonksiyonunu 30 kere çağıracağız demek. Move Speed'i daha önce göstermiştim. 200. Delta Time üstteki için konuşuyorum. 60 FPS olduğuna göre 0.016. 200 ile 0.016 çarpılınca sonucumuz 3.2 çıkıyor. Alttakine bakalım. 30 FPS'te 200'ü 0.032 ile çarparsak sonucumuz 6.4 çıkıyor. Şimdi bir saniye sonra olacaklara bakalım. Üsttekiyle başlıyorum. 60 FPS'in 1 saniye sonrasında 60 çarpı 3.2'den 192 sonucunu alacağız. Alttakine geliyorum. 30 FPS için 1 saniyede 30 çarpı 6.4'ten yine 192 alacağız. Böylece bu taktikle bu problemin önüne geçiyoruz. Eskiden bazı oyunlar bu taktiği uygulamadığı için FPS yükseldikçe karakter daha hızlı veya düşmanlar daha hızlı hareket ediyordu. Hatta FPS binlere çıktığında oyun tamamen bozulabiliyordu. Bu yüzden delta time ile değişkenleri çarparak FPS'e bağlı hız sorununu çözebiliyoruz. Öncelikle class'ımızın hemen üstüne forward declare yapıyoruz. Yani class yazıyoruz. Daha sonra include etmek istemediğimiz class'ın ismini yazıyoruz. Ve böylelikle temp object değişkenimize shared pointer olarak header'da declare edebiliyoruz. Şimdi CPP'ye geldim. Temp object'imizi initialize edebiliriz. Make shared ile initialize ettik. Type name ile değişken ismi aynı olduğu için başına class yazdım. Daha önce fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu temp object ile değişkenimizin ismi temp object ikisi de tıpatıp aynı. Ve biz burada type name vermemiz gerekiyor. Eğer ben bu class'ı silersem bakın pembe oldu. Yani bunu değişken olarak algıladı. Biz bunu değişken ismi değil gerçekten de class ismi demek için buraya class yazıyoruz. Ve artık bunu yeşille gösterdiğine göre de type name olarak algılamış oluyor. Kısaca initialize fonksiyonunda temp object'imizi smart pointer kullanarak initialize ettik. Şimdi update fonksiyonuna geliyorum. Update kısmında sadece temp object'in update fonksiyonunu çağırıyorum. Globals'ın hemen altında. Draw kısmında ise bu obje normal bir oyun objesi olduğu için normal game objects kısmında draw fonksiyonunu çağırdım. Draw fonksiyonunun içine giriyorum. Beni game object base'e attı. Çünkü draw fonksiyonunu override etmedik. Hiç ihtiyaç duymadık. Game object base bizim için tüm bu temel işleri kendi otomatik halletti. Hepsi bu kadar da artık projemizi çalıştırmaya başlayabiliriz. Evet projemiz çalışmaya başladı. Q, E tuşları ile hareket ettirebiliyorum. W, A, S, D ile de karemizi hareket ettirebiliyorum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.